Alacakaranlık hızla yaklaşıyordu. Dereye yaklaştıkça içim sıkışıyordu. Durgun noktalardan yukarıda ve aşağıda ince beyaz bir sis yükseliyordu, ancak geçidin uzun sığlıkları açıktı. Kalbim çılgınca çarpmaya başlamıştı. Yine de kendime sıkıca tutunuyor, sabırlı olmaya çalışıyordum. Akşama bakarken umutlarım azaldı. Aptalca bir şekilde, uzak kıyıda beni bekleyen arkadaşlarımın bir işaretini görmeyi umuyordum. Ama uzun çalı ölü ve sessizdi. Sürüklenme, nehir üzerinde keskin bir açıyla, yaklaşık güneye doğru eğimliydi. O anda bunu bilmiyordum. Yürüyüşün minibüsünün döndüğünü görünce şaşırdım, görünüşe göre yukarı akışa doğru ilerliyordu. Laputa'nın harika sesi sırayla yankılanıyordu. Bu ses, kolon boyunca tekrar ilerledi. Kuvvetin geniş kanatları, suya giren dar bir araba yolu gibiydi. Bir süre durduk. Ön saflar geçişi başlatmıştı. Heyecanla titreyerek oturdum, gözlerim karanlığa gömülmüştü. Su tutanakları akşam ışığında uzun süre kaldı ve ne olduğunu oldukça net seçebiliyordum. Öndeki atlılar, Laputa önündeyken dereye doğru ilerledi. Ford en iyi takım değildi. Bu yüzden yollarını seçmek zorunda kaldılar. Ama 5 ya da 10 dakika içinde her şey bitmişti. Sonra kanatların bazı piyadeleri geldi. Su ile birlikte belleklerine kadar geçiyorlardı, silahlarını ise yüksekte tutuyorlardı. Boğazlarından tek bir ses çıkmıyordu. Laputa'nın en gürültülü ırka nasıl bu denli sessizlik uyguladığını asla bilemeyeceğim. Birkaç bin piyade, binicileri takip etmiş olmalı ve uzak çalılıklara kayboldu. Ama öndeki kayalıklardan tek bir atış bile gelmedi. Kalbim batarak izledim. Arkal başarısız olmuştu ve kontrol sürüklenmeye yapılamayacaktı. Benim için geriye yalnızca Inaanda'nın kralındaki dehşetler kalmıştı. Her ne pahasına olursa olsun özgürlük için koşmaya karar verdim. Arkal'ın adamına kefaletimi kesmesini söylemek üzereydim ki, aklıma bir düşünce geldi. Henrik yakutların peşindeydi. Laputa'yı bu yere, saldırı başlamadan önce nehre ulaştırmak onun çıkarınaydı. Arkal'ın görevi ise gücü bölmek ve her şeyden önce lideri ayakta tutmaktı. Henrik bunu ona söyleyecekti ve muhtemelen Laputa'nın ordunun tam ortasında bindiğini varsaymış olmalıydı. Bu yüzden, zamanı gelene kadar bir kontrol olmayacaktı. Rahiplerin kum arabası geçmek zorundaydı. Bağlarımın henüz kesilmemiş olması iyiydi. Henrik bana doğru atla geldi, yüzü bir gelincik gibi keskin ve parlaktı. Yanıma yaklaşarak güvende olup olmadığımı sordu. Kaffir, kaşlı dirseklerimi ve ayaklarımı gösterdi. Telleri çekerek sıkılıklarını kanıtladı. "Onu iyi tut," dedi Henrik, "yoksa Inkulu'ya hesap vereceksin. Şimdi ilerle ve onu suya geçir." Sonra döndü ve geri gitti. Gardiyanım, emirlere uyarak beni kolondan çıkarıp sağdaki çalılığa götürdü. Kısa süre sonra yavruların yanına geldik. Batıdan birkaç metre ötede, yaklaşık 20 kişiydik. Su, birkaç adım ötede ağaçların arasından parlıyordu. Piyade kalabalıklarının sürüklenme üzerinde toplandığını görebiliyordum. Geçitte oluşturdukları ses, şelale gibi çınlıyordu. Aniden uzak kıyıdan bir emir geldi. Laputa'nın sesiydi, ince, tiz ve uzağa taşınan o tanıdık kaffir çığlığı. Henrik bunu tekrarladı ve piyade durdu. Biniciler, çalıların önündeki sütunla birlikte dereye doğru ilerlemeye başladı. Onlarla gitmeliydik ama atlarımızı tekrar çalılığın karanlığına sürdük. Bana öyle geliyordu ki, rahip çalısının etrafında tuhaf şeyler oluyordu. Henrik onu bırakmıştı ve çalıdan o kadar yakın geçti ki, ona dokunabilirdim. Ağaçların arasından bir tabanca sesi geldi, havaya doğru bir yol aldı. Sanki bir sinyale yanıt verirmiş gibi, dere karşısındaki yüksek uçurum, bir anda ateş tabakasına döndü. Bir ateş tabakası, bilimsel savaş için yeterince garip bir ifade. Arkadaşlarımın av tüfekleri kullandığını ve kalabalığa kara barutla ateş ettiğini gördüm. İnsancıl ve iyi taktiklerdi. Gri alacakaranlıkta, ağır bir mühimmat bataryasına benziyordu. Yine Henrikes'in sesini duydum. Kolonu sağa çeviriyordu. Onlara sipere girmeleri ve suyu daha yukarıdan geçmeleri için bağırıyordu. Uzaktan Laputa'nın sesini de duyar gibi oldum. Bunlar sinir bozucu saniyelerde geçti. Tahvillerimi kesme işini neredeyse çok geç bırakmıştık. Çalılığın karanlığında deri şeritleri ancak hissediliyordu ve kafförümün bıçağı berbat derecede kündeydi. Reims her zaman zor kesilir. Ve benimkinin kesinlikle kesilmesi gerekiyordu. Kısa süre sonra kollarım serbest kaldı ve diğer bağlarımı koparmaya başladım. En kötüsü, atın karnının altındaki ayak bileklerimin bağlarıydı.
Kaffir karanlıkta sendeleyerek uzaklaştı, ben de canavarı delip geçerek ayağa kalktım, öne atıldım. Tüm bu süre boyunca sabırsızlıktan boğuluyor, içimden dua ediyordum. Diğer taraftaki adamlar top fişek kullanmaya başlamıştı. Nehrin ortasında açılan boşlukta, mücadele eden adamlar ve atlar vardı. Karşı taraftan hiç ateş edilmemesinin beni şaşırttığını hatırlıyorum. Sonra yemini hatırladım ve bir ritüelin gücüne daha da hayran kaldım. O vahşi ordu. Kolon sağa doğru yanımdan geçiyordu. Düzensiz bir kaçıştı, Henriquez'in emirlerine uygun. Ağaçların arasından mermiler şarkı söylemeye başladı. Bir sürücü omzundan vuruldu ve çarparak düştü. Karmaşanın ortasında, çoğu atlarından düşüp onları örtüye yönlendirmeye çalışıyordu. Kanatlardan gelen piyadeler onlarla çarpışıyordu. Diken ve Mopani çalılıklarında, heyecanlı hayvanlar ve adamlar birbirlerine karışmıştı. Ve yine de Kafför'üm, bir at izin verdiğince hızlı, ayak bileklerimi gevşetmeye çalışıyordu. Sonunda özgür oldum ve sertçe yere düştüm. Yüzüm kramplanmış halde yerde yatarken, kalktığımda sarhoş bir adam gibi sendeledim. Büyük bir hata yaptım. Atımı Kafför'ümle bırakmalı, onu beni takip etmeye davet etmeliydim. Ama temkinli olmaya çok hevesliydim, bu yüzden onu bıraktım, yavaya doğru koştum ve Kaffir'e beni beklememesini söyledim. Henrik planlarını iyi hazırlamıştı. Kolon rahip arabasını terk etmişti ve yavrularda yalnızca 2 taşıyıcı kalmıştı. Onları gördüğümde, birinin göğsünde kurşun vardı. Diğeri ise korkudan dört bir yana dönüp duruyor, pusulanın her yönüne bakıyordu. Başka bir kurşun kafasının yakınından geçince, bu onun için çok fazlaydı. Bir bağırışla kaçtı. Çalılıktan geçerken, mermilerin geldiği yöne baktım. Yemin edebilirdim, bunlar arkadaşlarım tarafından daha uzak kıyıdan sıkılmıyordu. Yakın mesafeden atışlardı ve kimin yaptığını biliyordum. Ama kimseyi göremedim. Yolun son birkaç metresi açıktı. Sadece su ve insanlığın mücadele eden, bağıran kalabalığı. Büyük bir at üzerinde uzun boylu bir adam gördüm, nehre doğru dönüyordu. Muhtemelen Laputa, panikle ilgilenmek için geri dönüyordu. Benim işim Laputa ile değildi. Henrik ile ilgiliydi. Yaşlı rahip, uyuyan bir karyolanın içinde uyanmış ve boş boş etrafına bakıyordu. Uzun süre bakmadı. Üçüncü bir mermi, 12 metre uzaktan ateşlendi ve alnında bir delik açtı. Ölü düştü. Fil dişi kutu, kucağında yatıyorken, yere öne doğru eğilmişti. Hiçbir silahım yoktu. 4. mermiyi kendime yöneltmek istemiyordum. Henrik çok iyi bir nişancıydı, onunla oynamak mümkün değildi. Sessizce gölgede bekledim. Portekizliler çalılıktan çıkana kadar, elinde tüfekle öne doğru koştuğunu gördüm. Bir atın kişnemesi, canavarının yakınlarda bir yerlere bağlı olduğunu söylüyordu. Neredeyse karanlıktı. Ama gözlerindeki açgözlülüğü, çöpe koşarken görebiliyordum. Çok yumuşakça arkasından yaklaştım. Kutunun kapağını yırttı ve büyük kolyeyi dışarı çıkardı. Bir an elinde asılı kaldı. Ama sadece bir saniye. O kadar dalmıştı ki, tam önünde durduğumu fark etmedi. Başını kaldırdı ve hayatımın en güzel şansını verdi bana. Ben bir tür bokçuyum ve biriktirdiğim tüm öfkem o darbeye gitti. Çenesinin ucunu yakaladım. Boynu tüfek namlusu gibi kıvrılıyordu. Gevşek bir halde yere yığıldı ve mücevherler elinden düştü. Onları aldım. Pantolonumun cebine koydum. Sonra tabancayı kemerinden çıkardım. 6 fişekliydi ve yalnızca 3'ü boşalmıştı. Kendimi olağanüstü sakin hissediyordum. Durdum, derin bir nefes aldım. Ama aklım dolaşıyor olmalıydı. Yoksa asla o yolu seçmezdim. Doğru olanı yapmak gerekiyordu. Arkal'ın talimatına göre nehre doğru gidip arkadaşlarıma yüzerek geçmeliydim. Ama Laputa geri geliyordu ve onunla karşılaşmaktan korkuyordum. Laputa, ateşli hayal gücümde her yerde görünüyordu. Nehrin tüm kıyısını kapladığını düşündüm. Oysa biraz daha aşağıya inip karşı kıyıdaki arkadaşlarıma kolayca geçebilirdim. Laputa'nın devriyeyi yakalamak değil, kaçmak için orada olduğu açıkça belliydi ve bu yüzden güvende olmalıydım. En iyi ikinci seçenek, Arkal'ın Kafför'ünü bulmak ve 20 metre ötede bir at alıp çalılıklara doğru koşmaktı. Sabahın çok öncesinde Bergin üzerinden güvende olurduk. Ya da bir binek istiyorsam. Henriquez'in atı sadece birkaç adım ötedeydi. Ama bunların hiçbirini yapmadım. Bunun yerine, en çılgın şeyi yaptım. Mücevherler bir cebimde, Portekizlinin tabancası diğerinde, geldiğimiz yola geri koşmaya başladım. Nefesim kesilene kadar koştum. Bir tür hızlı hareket yapmak zorundaydım. Boğuluyordum.
Son birkaç dakikadaki olaylar beynimi kışkırtmıştı. Hayatımda ilk kez, şiddetle gerçekleşen bir ölümü gözlerimle görmüştüm. Acımasız bir cinayet. Henriquez'i yere seren darbeye tüm ruhumu atmıştım ve hala gurur duyuyordum. Üstelik cebimde tüm siyah dünyanın fetişi vardı. Onların ahit sandığını almıştım ve yakında Laputa benim peşimde olacaktı. Korku, gurur ve kör bir sevinç damarlarımda atıyordu. Sanırım aklım yerine gelmeden çok önce 3 mil koşmuştum. Kulağımı yere koydum ama bir takip sesi duymadım. Laputa, tartışırdım, sürüsünü suyun üzerinde yönlendirmek için yapacak işi vardı. Devriyeyi kuşatıp ele geçirebilir ya da ondan kaçabilirdi. Yemini onu karşı savaşmaktan alıkoyuyordu. Genel olarak bunu görmezden gelip buluşmaya geçeceği açıktı. Ama bunların hepsi zaman alacaktı. Ve rahibin işi beklemek zorunda kalacaktı. Henrik kendine geldiğinde mutlaka bir hikayesi olacaktı anlatacak ve izciler peşimden gidecekti. Keşke işteyken Portekizli'yi göndermiş olsaydım. Bu cinayet olmazdı. Doğru bir infaz olurdu. Bu arada yoldan çıkmam gerekiyordu. Kum bir ordu tarafından rahatsız edilmişti, bu yüzden adımlarımın izlenmesinden o kadar korkmuyordum. Yine de bu yolu seçtiğim varsayılırdı. Çünkü Laputa, Bleo Valdebes de Fontaine'e geri kaçtığımı tahmin ederdi. Çalılığa döndüm. Burası inceydi, seyrekti. Sıradan bir yerde sızlayan gibi. Berk benim hedefim olmalıydı. Platoya çıktığımda beyaz adamın çizgilerinin içinde olurdum. Burada, ovalarda, düşmanlarımın ülkesindeydim. Arkal, savaş söz konusu olduğunda Uplands'ta savaşmak demekti. Siyah adam kendi bölgelerinde gücünü gösterebilirdi. Ama biz tepelerin kapılarını savunmak için ayakta dururduk. Bu yüzden Berg'in üzerinden sabaha kadar geçmeliydim. Yoksa ölü bir adam olurdum ve anlatacak hiçbir hikayem kalmayacaktı. O gecenin başında bile şansımın sınırlarını aştığımı fark ettim. Yaklaşık 20 mil çalılık ve bataklık beni dağların eteğinden ayırıyordu. Sonrasında tırmanma vardı. Şu an durduğum yerin tam karşısında, Berg keskin biçimde inmiyor, ova ise Klein-Letaba ve Letstela vadilerinin eteklerine bölünüyordu. Bu nehirlerin düzlüklerde ortaya çıktığı noktadan, Platon'un tepesine en kısa kısım 10 mildi. 1 saatlik bir başlangıç yapmıştım. Ama şafak doğmadan önce 30 mil boyunca bilinmeyen ve zorlu bir yolu kat etmek zorundaydım. Arkamdan Afrika'nın en iyi izcileri geliyordu. Vahşi doğanın her ayak izini bilen insanlar. Tam bir tehlikeydi. Ama tek umudum buydu. O an kendimi oldukça cesur hissediyordum. Bir cebimde Henriquez'in tabancası vardı, diğerinde ise tatmin duygusu. Çünkü ona güzelce vurmuştum. Yakutları aldım, gömleğimin altına ve cildimin yanına koydum. Ekipmanımı değerlendirirken içimden gülümsedim. Çizmelerim neredeyse kopmuştu. Gömleğim ve pantolonum en iyi ihtimalle eskiydi. Zor kullanımdan paramparça. Tüm kıyafet 5 şilin bile etmezdi. Sonra Portekizli'nin tabancası, belki bir gineye tutuyordu. Ve son olarak, Prester'ın tasması, birkaç milyon değerinde. Kıyafetimden daha önemli olan beden gücümdü. Lanet olası atın bağları ve koşuşturmadan ötürü her yerim ağrıyordu. Ama egzersiz eklemlerimi hızla beslemeye başladı. Yaklaşık 5 saat önce yemiştim, pek de sağlam olmayan bir yemek. Sabaha kadar idare edebileceğimi düşünüyordum. Ama uykuya ihtiyacım vardı. Çok gecikmişti. Ve Berg'in üzerinden geçene kadar tek bir dakika bile uyuyamazdım. Yarış olacaktı ve vücudumu son gücüme kadar zorlayacağıma yemin ettim. Ay doğuşu hala 1-2 saat uzaktaydı. Gökyüzü, sayısız parlak yıldızla doluydu. Yıldız ışığının ne anlama geldiğini artık anlıyordum. Çünkü çok gerimde kalan her şeyi seçmek için bolca ışık vardı. Güney haçından yönümü buldum. Berg'in kuzey-güney boyunca uzandığını biliyordum ve o takım yıldızı sol elimde tutarak er ya da geç oraya ulaşırdım. Çalılık, gizemli bir matla etrafımı sardı. Yeşil gölgeler, gündüzleri ince çalılık olan ağaçlar, şimdi dev uzun gövdeler gibi duruyordu. Çok ürkütücü bir hareketliydi bu. Ölümlülüğün küçük bir parçası, büyük ve geniş ve sessiz vahşi doğa, yıldızlı bir kasayla örtülmüş, ifadesiz bir göksel izleyici gibi. Birçok gözle bakıyordu. Beni tezahürat ettiler, o yıldızlar. Acelem, korkum ve tutkumun ortasında, insanın eski sakin onurlarından söz ediyorlardı. Yüzümü ışıklara çevirdiğimde daha az yalnız hissettim. Çünkü o ışıklar hem bu tuhaf çalılığa hem de Kirkcap'ın tanıdık sokaklarına eğiliyordu. Sessizlik uzun sürmedi.
Önce bir kurdun uluması geldi, sonra pusulanın her köşesinden diğerleri yanıt verdi. Bu serenat bir süre sürdü. Ta ki çakallar sert havlamalarıyla katılana kadar. Karanlığa daha önce de yakalanmıştım. Berg'de avlanırken. Ama vahşi hayvanlardan korkmazdım. Bu, yolcuların hikayelerinde çok abartılan bir çalılık korkusuydu. Aç bir aslanla karşılaşmak mümkündü. Ama şans azdı. Ve tabancam vardı. Bir keresinde gerçekten devasa bir hayvan yolun karşısına zıplayarak geçti. Bir an için aslan sandım, ama sonunda bunun çok büyük bir çoban domuzu olduğunu düşünmeye meyilledim. Bu sırada en yoğun çalılıktan çıkıp uzun, dalgalı Tambuki çimenlerine girmiştim. Kaffirlerin daha sonra yakacağı çimenler. Ay yükseliyordu ve soluk ışınları, mimoza ağaçlarının düz tepelerini gümüş gibi kaplıyordu. Etrafımda hayvanların hışırtısını duyuyor ve hissediyordum. Bir ya da iki kez büyük bir geyik, bir elent ya da bir koğdu, gizlendi ve beni görünce burnunu kıvırarak yamaçtan aşağıya indi. Küçük av sürüleri de vardı. Rebok, springbok ve duiker'lar, tam 4 nalayla geçip yanımdan kayboluyorlardı. Manzara o kadar yeniydi ki düşünmeye başladım. Bu ürkek vahşi hayvanlar bu kadar telaşlandıysa, demek ki bir şeyler iyice korkutmuştu onları. Bu şey, Letaba'nın bu tarafındaydı. Muhtemelen Laputa'nın ordusunun büyük bir kısmı, Dupre'nin driftini geçmemiş, daha yüksek bir geçitten yukarı çıkmıştı. Eğer öyleyse, rotamı değiştirmem gerekiyordu. Sağa 1-2 mil döndüm, tam kuzeybatıya. Yaklaşık 1 saat içinde zemin dik biçimde alçaldı ve önümde bir nehrin parlak hatları belirdi. Kırsalın başlıca özelliklerini zihnimde net tutuyordum. Hem haritalardan, eski araştırmalardan, hem de Arkalun talimatlarından. Bu dere Klein Letaba olmalıydı ve dağlara ulaşmak istiyorsam geçmek zorundaydım. Majinje'nin kralının sol kıyıda durduğunu, vadisinin yukarısında ise Berg'in Mipefud'a yükseldiğini hatırladım. Her ne pahasına olursa olsun, krallardan kaçınmak zorundaydım. Geçtikten sonra Letsitela'ya gitmeliydim. Büyük Letaba'nın başka bir kolu olan bu dereyi takip ederek, uzak kıyıdan dağlara ulaşmalı. Arkalun anlattığı Woodbush platosundaki merkeze varmalıydım. Bir nehri haritada ince bir çizgi olarak görmek ve sonra onu karanlıkta geçmek zorunda kalmak. İkisi çok farklı şeyler. Böyle küçük bir şeyin bana bu denli çirkin titremeler vermesine şaşırdım. Yine de nadiren bu kadar az sevdiğim bir işle karşılaştım. Akarsu, ay altında sarı ve halsiz akıyordu. Yakın tarafta kıyı çalıları kalın bir örtü oluşturmuştu. Ama uzak tarafta uzun bir bataklık gördüm. Sazlıklar. Mesafe 50 yarddan fazla değildi. Ama ben derin suda 1 mil daha kolay yüzerdim. Burası timsah kokuyordu. İşte yağlı akışı kesecek bir dalga yoktu. Sadece terk edilmiş bir dal, akıntıda sürükleniyordu. Sessizlikte, sudaki ürkütücü ışıkta ve bataklığın çürüyen kokusunda, o dere kutsal olmayan ve ölümcül görünüyordu. Oturup düşündüm. Timsahlar beni her zaman yaratılmış herhangi bir şeyden daha çok korkuturdu. O korkunç akıntıda demir çenelerle sürüklenerek ölmek, bana en kötü son gibi geliyordu. Ama geçmem gerekiyorsa, geçmem gerekiyordu. İnsan düşmanlarımı alt etmem için. Bir savaştan yalnızca Komati Nehri ile güvenliği arasında kalan kaçak bir mahkumun hikayesini hatırladım. Ama cesaret edememiş ve girmemişti. Sonunda bir Boer komandosu tarafından tekrar yakalanmıştı. Böyle bir korkaklığın üzerime yüklenmesine kararlı değildim. Eğer öleceksem, en azından kendime hayatın her şansını vermiş olarak ölürdüm. Bu yüzden elimden geldiğince hazırlandım ve girecek bir yer aradım. Weltcraft konusundaki deneyimim bana birkaç şey öğretmişti. Hayvanlar gece içki içer ve düzenli içme yerleri vardır. Timsahların en olası yerlerin bu tür noktalarda ya da çevresinde olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden suya bir içme yerinden girmeye karar verdim. Kıyı boyunca yürürken, su kenarında dar çalılık yolların ortaya çıktığı yerleri not ettim. Birkaç küçük geyiği korkuttum. Bir keresinde çalılıktaki şiddetli karmaşa, daha büyük bir hayvanı, belki bir hartebesk, korkuttuğumu gösteriyordu. Kıyıyı takip ederken, alt çalılıkların bozulmadığı ve suyun daha derin göründüğü bir noktaya geldim. Birdenbire, uzaktaki sazlıktan büyük bir hayvanın geçtiğini gördüm. Suya girdi. İster yüzüyor ister yürüyor olsun, göremiyordum. Biraz ilerledi, sonra döndü. Bir homurtuyla geri döndü. Büyük bir yaban domuzu olduğunu gördüm. Ve düşünmeye başladım. Domuz, diğer yaratıklardan farklı olarak gece değil gündüz içer.
Demek ki bu hayvan içmek için değil, yüzmek için gelmişti. Şimdi, dedim kendi kendime, güvenli bir yer seçerdi. Çünkü çirkin olsa da, yaban domuzu bilge bir yaratıktır. Onun için güvenli olan, belki benim için de güvenliydi. Bu umut beni rahatlatır gibi oldu. Girmeye hazırlandım. İlk endişem mücevherlerdi. Gömleğimin yakasını boynuma dolayıp sıkıca tuttum. Yılan tokası, modern mücevherlerin zayıf bir parçası değildi. Güvenle tutacağını düşünüyordum. Tabancayı dişlerimin arasına aldım. Ve bulanık sulara girdim. Kramp korkusuyla vahşice yüzdüm. Akıntı hafifti, su orta derecede sıcaktı. Ama çok yavaş gidiyordum. Ve bu beni endişelendiriyordu. Ortada aniden sığlaştı ve göğsüm bir çamur setine çarptı. Timsah sandım. Kafam karışırken, tabanca ağzımdan düştü ve kayboldu. Birkaç adım attım ve tekrar derin suya daldım. Neredeydi bilemiyordum artık. Sazlıkların arasındaydım, ayaklarım kıyının çamurundaydı. Ateşli bir aceleyle kamışların arasından tırmandım. Köklerin arasından, alt çalılıklardan, sert toprağa. Karşıdaydım. Ama ne yazık ki, tek silahımı kaybetmiştim. Yüzme ve kaygı beni oldukça yormuştu. Gecikme anlamına gelse de, ıslak kıyafetlerin ağırlığıyla ilerlemeye cesaret edemedim. Çalılıkta kuru ve korunaklı bir yer buldum. Derisine kadar soyundum. Çizmelerimi boşalttım, gömleğimi ve pantolonumu sıktım. Prester'ın mücevherleri ise boynumda yanıyordu. Burada Laputa'nın o tuhaf karşılığı vardı. Mağara. Bu değişim beni canlandırdı ve daha iyi bir durumla yola devam ettim. Şimdiye kadar takip belirtisi yoktu. Önümde Led Stella, geçmem gereken tek dere kalmıştı. Ve Berg'in yakınındaki karakterinden hatırladığım kadarıyla, Klein Letaba'dan daha küçük bir sorun olacaktı. Çabuk akan, sığlıklarla dolu bir dere. Koşmaya devam ettim, ta ki gömleğimin sırtımda kuruduğunu hissedene kadar. Sonra mücevherleri eski yerlerine koydu. Göğsüme değen serin dokunuş, son derece rahatlatıcıydı. İlerledikçe arazi daha da parçalanıyordu. Küçük kayalık tepeler, ölü düzlüklerin yerini alıyordu. Yabani muz çalılıkları boy gösteriyordu. Led Stella'ya vardığımda, tahminimde haklı olduğumu gördüm. Bir dağ deresi gibi coşkuyla akıyordu. Dar bir yarıkta, çalılığın içinden geçerek. Yukarıdaki kayalardan neredeyse kuru ayakkabıyla geçtim. Bir an durup içtim ve devam ettim. Bundan sonra arazi yeniden değişti. Ağaçlar artık Berg'in yanlarını giydirmeye başlamıştı. Uzun ağaçlar, sarı ağaç, hapşırık orası, Esenwood, Stingwood. Zemin kalın çimenler ve eğrelti otlarıyla kaplıydı. Bu manzara bana ilk ciddi güveni verdi. Kendi ülkemdeydim. Arkamda putperestlik ve siyah ateş düzlükleri vardı. Önümde ise serin dağlar, parlak dereler ve kendi halkımın toprakları. Mücadele ederken, çünkü çok ağrıyor ve yoruluyordum, arkamda garip bir ses fark ettim. Sanki bir şey peşimden geliyordu. Durdum, aniden bir korkuyla dinledim. Laputa'nın takip cihazları benimle mi ayak uyduruyor? Zaten mi? Ama ses, insan ayaklarından değildi. Sanki ağır bir hayvan çalılıklardan dalıyor gibiydi. Ara sıra yumuşak pedlerin çimende bastığını duyuyordum. Kesin, kabusumdaki aç aslan. Ve Henriquez'in tabancası Klein Letaba'nın çamurunda. Tek seçenek bir ağaçtı. Atladım ve yorgun halde ilk dallara tırmanırken büyük sarı bir hayvan ay ışığına çıktı. Colin. Sonraki dakika orada, köpeğim üzerime atlamış ve ben sevinçle bağırıyordum. O kutsal hayvana sarıldım. Başımı onun dağınık boynuna gömdüm, çocuk gibi hıçkırarak ağladım. Beni nasıl takip ettiğini asla anlayamayacağım. Bu sır, yalnızca iyiliğin ve yaratıcısının bileceği bir şeydi. Sadık köpekler. Yanımda olduğu için yeni bir insan gibi hissettim. O muhteşem yalnızlık gitmişti. Sanki kendi halkımdan gelen bir mesaj almışım gibi, beni güvenle eve götürmek için. Açıkça işin devam ettiğini biliyordu. Çünkü yanımda yürürken sağa ve sola bakmadan ilerledi. Başka bir seferde her çalılıkta dalavereler yapardı. Ama şimdi görevdeydi. Ciddi, vicdanlı bir köpek. Gözleri yalnızca iş için. Ay battı. Yıldızlı gökyüzü tek ışığımız oldu. Manzaranın üzerindeki kalın karamsarlık, gecenin çok geç olduğunu söylüyordu. İleride daha derin bir karanlık görüyordum. Belki de Berg'in hattı. Sonra geldi. Her çalılık sesi dindiğinde, dünya susturulduğu o tam sessizlik, sanki bayılır gibi. O derin sessizlikten acele ederken neredeyse saygısız hissettim. Yapraklar bile kıpırdamıyordu, bir kurbağa bile boğulamazdı.
Bir tepeden inerken, başımın arkasında hafif bir rüzgar esti. Havada acı bir ürperti belirdi. Açık havada geçirdiğim gecelerden biliyordum. Şafağın habercisiydi. Gerçekten de, geriye döndüğümde düzlüğün çok ötesinde soluk bir parıltı gökyüzüne sızıyordu. Birkaç dakika içinde havaya karışan bir siste eridi. Üstteki gökyüzü mavi titremelerle doldu. Ön plan açılmaya başladı. Ve önümde, buharla boğulmuş başlarıyla, dağlar vardı. Xenofon'un 10.000'i denizi gördüklerinde nasıl sevinmişse, ben de Berg'in çatan surlarını öyle karşıladım. Yorgunluğum bir kez daha hafifledi. Colin'e seslendim ve birlikte tepelerin eteğindeki geniş, sığ çukura koştuk. Güneş ufkun üzerinde yükselirken, siyah kütleler zümrüt ve zengin umbere dönüştü. Zirvelerin yaslı sisleri açıldı ve parlak boşlukların ötesinde yeşil ortaya çıktı. Kafamda Shakespeare'den birkaç satır dolaştı. Hep tüm şiirlerin en güzeli olduğunu düşündüğüm satırlar. Gecenin mumları sönmüş, neşeli gündüz. Sisli dağ tepelerinde parmak uçlarında yürür. Bulutların arasında kurtuluşum vardı. Mezmurcu gibi gözlerimi kaldırdım, yardımımın geldiği tepelere doğru. Umut, harika bir iyileştiricidir. Tepelerin yanında olmak, onların kokusunu almak, vadilerin başında durmak, beyaz adamların ve medeniyetin bulunduğu plato çizgilerini görmek. Hepsi bana yeni bir hayat ve cesaret verdi. Colin ruh halimi gördü ve ara sıra bir deliği ya da gizli bir yeri incelemek için bir an ayrıldı. Sığlıkta bir yanığın izini gördüm. Mahudi'nin bağlantıları, vadinin içinde aşağıya akıyordu. Benim yükselmek istediğim yer. Kuzeyde, Majinje'nin yönünde, kaffir tarlalar ve yangınlardan yükselen duman vardı. Majinje'nin kadınları sabah yemeklerini pişiriyordu. Güneyde kalın bir orman parçası. Ama onun ötesinde dağın çıkıntısını gördüm. Wesselsburg'a giden otoban oradan uzanıyordu. Şafak havası içimde şarap gibiydi. Özgür değildim. Ama özgürlüğün eşiğindeydim. Keşke Prester'ın yakasıyla arkadaşlarıma ulaşabilsem, unutulmayacak bir başarı olurdu. Şanımla tarih yazardım. Saçmalık. Kahvaltısız, ayakları ağrıyan, ama gururu yerinde bir insan olarak Mahudi Vadisi'nin ağzına girdim. Tavuklarımı çok erken saymışım. Ve yumurtadan çıkma olmayacaktı. Colin huzursuzlaştı, rüzgarı koklamaya başladı. Vadinin ayağına çeyrek mil kaldığında, uzun otların arasından sürünürken köpeğin davranışı beni durdurup dinlemeye zorladı. O durgun havada sesler uzaktan geliyordu. Ayakların siperden geçtiğini duydum. Gürültü hem kuzeyden hem güneyden geliyordu. Hem ormandan hem de aşağı Mahudi'den. Sığınağa atıldım. Sırtımı bükerek koşarak küçük çalılık bir tepenin zirvesine ulaştım. Takipçilerimi ilk gören Colin oldu. Ağaçların arasındaki yarığa bakıyordu ve aniden kısa bir havlama yaptı. Baktım, 2 adam hızla koşup çimenler üzerinden yayı geçiyordu. Bir an sonra ormanın kenarında figürler belirdi. Vadinin ağzına doğru hızla ilerleyen. Beni takip etmemişti. Beni kesmek için beklemiş. Aptal gibi. Kaffir'in harika telgraf sistemini unutmuştum. Laputa'nın 30 mil öteye haber göndermesi çok kolaydı. Berg'i geçmeye çalışan her beyaz adamı durdurmak için. Ve sonra, çok yorgun olduğumu anladım. Belki vadiye yarım mil daha yakındım ve muhtemelen oraya onlardan önce varacaktım. Ama sonrasında, su kenarında pistin kıvrımlı olduğunu görebiliyordum. Bir tepe yamacından geçiyordu. Neredeyse binilemez, yorgun bir adam için tırmanması son derece zordu. Umudum olduğunu düşünmüyordum. Heyecanım, doğduğu gibi aniden ölmüştü. Kendimi yakalanmış ve Laputa'ya götürülmüş görüyordum. Laputa artık Inanda'nın kralına yakın olmalıydı. Savaşacak silahım yoktu. Düşmanlarım çok sayıda ve yorulmamıştı. Sadece birkaç dakika içinde elleri arasında olacaktım. Kaçış umudundan çok, inatçı bir hayal kırıklığı öfkesiyle ilerledim. Ağrıyan bacaklarım vadiye yukarı çıkıyordu. 10 dakika önce sabahın şöhretinden seviniyordum. Ve şimdi güneş ne daha az parlaktı ne de renkler daha az güzeldi. Ama izleyicinin kalbi sönmüştü. İlk başta biraz hız kazandım. Kısmen korkudan, kısmen öfkeden. Ama kısa sürede fark ettim ki vücut fazla zorlanmıştı. Ağır yürüyordum, hayatımı kurtarmak için acele edemiyordum. Sağlıklı bir vahşi beni 100 metreden yakalayabilirdi. Pist sürünücülerle doluydu. Sık sık ağaç eğrelti çalılıklarının arasından geçmek zorunda kaldım. Sayısız küçük dere yamaçtan akıyor, yeşil otlaklar arasında gümüş iplikler gibi parlıyordu. Kısa süre sonra dereden ayrıldım ve daha iyi olmayan bir omuza tırmandım. Bir uçurum.
Her adım başlı başına bir yorgunluktu. Bir ayağı diğerinin önüne sürükleyemiyordum bile. Kalbim değirmen gibi atıyordu. Spazmlar geliyordu. Yol kenarına uzanmamak için tüm kararlılığımı harcadım. Sonunda omzun üstüne çıktım ve geriye bakabildim. Yolda kimse görünmüyordu. Onlardan kaçabilir miydim? İlk bölümü ağaçların gölgesinde geçirmişlerdi ve belki beni kaybetmişlerdi. Belki vadiden kaçındığımı sanıyorlardı. Önümde, hatırlıyorum, yukarıya doğru bir vadi uzanıyordu. Kenarları uçurumlarla izlenmiş kupa şeklinde yeşil bir çukur. Yüksekte bir şelale vardı. Kırmızı kayalara karşı kar gibi beyaz. Aklım titremiş olmalı. Çünkü kara bir yığına düştüm ve karla neden böyle olduğunu aptalca merak ettim. Berk bu kadar alpin olmuştu. Hafif bir umut kıvılcımı beni o yeşil kupa içine çekti. Kalın çimenler, Pentlands'teki gibi ve orada çok sayıda küçük güzel çiçek vardı. Evde bir su çayırı gibiydi. Çocukluğumda yosun örümceklerin ve corncrake'lerin yumurtalarını aradığım yer. Kuşlar bu yalnızlığı kırmak için etrafıma konuyordu. Küçük bir geyik, bir klipspringer, ayaklarımın önünde fırladı ve bir vadire indi. Önümde dik yeşil bir duvar, üstünde mavi gökyüzü. Ötesinde güvenlik vardı. Ama terle solan gözlerim biliyordu. Oraya asla ulaşamayacaktım. Sonra takipçilerimi gördüm. Kupanın sol kenarının yükseklerinde, küçük siyah figürler. İzlerimi takip etmemişlerdi. Amacımı tahmin ederek beni engellemek için öne çıkmışlardı. Kendimi zayıf hissettim. Gerçekten zayıf. O şehvetli yerlilerle karşılaştırıldığında, dik dağları kolayca tırmananlarla. Bunlar ova adamları değildi. Dağ adamlarıydılar. Muhtemelen eski Mahudi kabilesinin kalıntıları. Hala bu vadide yaşayan insanlar. Mahudi, Boer savaşlarından çok önce bir kara muhafız şefiydi. Vahşi bir yaşlı savaşçı. Sonuna kadar iyi bir mücadele vermiş. Ta ki Swazi'den kiralık bir impi ormandaki saklandığı yeri kuşatana kadar ve onu yok edene kadar. Plato'daki bir Boer çiftçisinin kafatası vardı ve neşelendiğinde viski içerdi. Takip görüntüsü son damlayı taşırdı. Umudumu ve niyetimi kaybettim. Her şey tek bir telaşla arzuya indirgenmişti, mücevherleri gizlemek. Vatanseverlik, neredeyse unutmuştum, o krizde içimde bir an parladı. Her neyse, Laputa yılanı almamalıydı. Eğer beyaz adamı kovduysa, Prester'ın yakutları onun büyük boynunda asılmamalıydı. Yeşil kupada örtü yoktu. Sağdaki vadiye çıktım. Düşman, bildiğim kadarıyla, solda ve öndeydi. İçeride, gömmek için bir çukur bulabilirdim. Sadece çaresiz bir kararlılık beni ardıç çalılarının karmaşasından kırmızı kayalıklara götürdü. Geçite. İlk başta aradığımı bulamadım. Vadideki dere uzun bir yamaçtan değirmen yarışı gibi kayıyordu ve kenarlar çıplak ve taşlıydı. Yine de yürümeye devam ettim. Bacaklarım yorgunluktan uyuşmuş, bir elim Colin'in sırtına değerek kendime destek oluyordum. Yavaş yavaş vadi daraldı. Uzun havuzlu düz bir alana geldim. Ötesinde küçük bir düşüş vardı ve ona tırmandım. Küçük şelale ağları, bir havuzun üzerinde ölü bir ağaç eğreltisi asılıydı. Kayadan bir deliğe giriyordu. Mücevherleri deliğin derinliklerine soktum. Sert kumun üzerinde yatıyor, loş mavi suyun içinden garip ışıklar gösteriyordu. Sonra hızla düz alana ve havuza geri indim. Etrafıma bakındım, vadin kenarına henüz ulaşan kimse yoktu. Henüz bir iz yoktu. Bu yüzden gevşekçe çimene düştüm ve bekledim. Çünkü aniden bir plan oluşmuştu. Nefesim geri gelince, düşüncelerim de toplandı. Bu adamlar beni öldürmek için değil, yakalamak için oradaydılar. Mücevherlerden hiçbir şey bilmiyorlardı. Çünkü Laputa, kutsal yılanı kamuya açık olarak kaybetmeye asla cesaret edemezdi. Bu yüzden yaptıklarımı şüphelenmeyeceklerdi. Sadece beni Hınaanda'nın kralındaki Laputa'ya götüreceklerdi. Bir planın parıltısı görmeye başladım. Hayatımı kurtarabilirdim. Ve Tanrı'nın lütfuyla, ülkemi isyanın dehşetlerinden de. Ne kadar çok düşündüm, o kadar hoşuma gitti. Cesur bir cephe istiyordu. Riskli olabilirdi. Ama geçmişte şanstan daha az korktuğum günlerde çok daha büyük riskler almıştım. Her neyse, kesin ölüm ile az bir yaşam şansı arasında seçim yapmak kolaydı. Futbol oynarken fark ederdim. Maçın sonuna ne kadar yakın olursa olsun, ne kadar ağrıyor ve yorgun olursa olsun, doğrudan bir işim olduğunda, bir adamı yendiğimde, gücüm mucizevi biçimde geri dönerdi. Şimdi de öyle oldu. Yanımda uzanmış, hareketsiz kalmanın tadını çıkarıyordum. Yavaş yavaş bir tür enerji geri geldi. Belki yarım saat dinlendim.
Sonra vadide figürlerin ortaya çıktığını gördüm. Aşağıya baktım, birkaç adam vadinin karşı tarafında dereye tırmanıyordu. Ayağa kalkmam gerekiyordu. Colin yanımda, en sert yüzünü ortaya koyarak, dikendi. Beklediğim gibiydi. Mahudinin adamlarıydı. Kırmızı okrayla boyanmış saçları ve bakır tel boyunlukları bunu söylüyordu. Uzun bacaklı, iri adamlar. Göğüslerinde gerçek dağcı cinsi. Kaygan kayanın üzerindeki hafif adımlarına hayranlık duydum. Bu adamlardan kendi tepelerinde kaçmayı düşünmek umutsuzluktu. Yan taraftakiler de katıldı ve yaklaşık 12 yard uzaktan bana bakarak durdu. Yalnızca nökerlerle silahlanmışlardı. Laputa'nın ordusunun parçası değillerdi. Bu da işlerini benim için netleştirdi. "Dur," dedim Kaffir dilinde. Biri ilerlemeye tereddütle bir adım attığında. "Sen kimsin ve ne arıyorsun?" Cevap gelmedi. Ama merakla baktılar. Sonra biri sopasıyla bir öneri yaptı. Colin hırladı, "Ben olmasaydım üstüne atlardı." Adam geri çekildi. Herkes sert durdu, şaşkın. "Ellerini yanında tut," dedim, "yoksa şeytanı olan köpek seni yutar." Biri diğerleri adına konuşsun ve amacını söylesin. Bir an için çılgınca bir düşünce aklıma geldi. Ya arkadaş olsalar? Arkal'ın izcilerinden bazıları, bana yardım etmeye gelmiş. Ama ilk sözler bu hayali paramparça etti. "Inkulu tarafından gönderildik," dedi aralarında en büyüğü. "Seni ona getirmemizi istedi. Ya gitmeyi reddedersem? O zaman, Vaz, seni ona götürmemiz gerekiyor. Yılanın yemini altındayız." "Yılanın yemini," diye bağırdım. "Sence kim daha büyük şef, Inkulu mu yoksa Reşt Sivan mı? Sana söylüyorum ki, Reşt Sivan şimdi Inkulu'yu önünde süpürüyor, rüzgar çürümüş yaprakları nasıl süpürürse." Mahude adamları için akıllıca olan, Reşt Sivan ile barış yapmak ve beni Berg'de ona götürmektir. Beni ona götürürsen ödüllendirirsin. Ama Inkulu'nun emrini yaparsan, yakında tepelerinden kovulursunuz. Tıpkı dağlardan sürülen bir sürü gibi. Birbirlerine gülümsediler. Ama sözlerimin etkisi olmadığını görebiliyordum. Laputa işini çok iyi yapmıştı. Sözcü, Kaffirlerin yaptığı gibi omuzlarını silkti. "Dileğinize saygı duyarız, Baz. Ama sizi Inkulu'ya götürmemiz istendi. Yılanın emrine itaatsizlik edemeyiz." Zayıflık tekrar üzerime çöktü. Artık konuşamıyordum. Yere oturdum, neredeyse havuza düşecektim. "Beni Inkulu'ya götür," diye kekelledim kuru bir boğazla. "Ondan korkmuyorum." Ve yarı bayılmış şekilde sırt üstü yuvarlandım. Mahudinin bu insanları iyi insanlardı. Biri bir kalabaşta biraz Kaffir birası çıkardı ve bana içmesi için verdi. İnce ve hastaydı madde. Ama içindeki fermantasyon bana iyi geldi. Aklım yetecek kadar yerindeydi. "Gün genç," dedim ve çok yol yürüdüm. 1 saat uyumama izin verilmesini istiyorum. Adamlar güçlük çıkarmadı. Başımı Colin'in patilerinin arasına gömdüm ve rüyasız bir uykuya daldım. Beni uyandırdıklarında güneş gökyüzüne tırmanmaya başlamıştı. Saat 8'ler civarı olmalıydı. Küçük bir ateş yakmışlar ve bir şeyler kızartmışlardı. Verilen yiyeceği yedim. Neydi, önemli değildi. Daha iyi hissediyordum. Bir pipo neredeyse iyileşmemi tamamlardı. Ama ayağa kalktığımda, düşündüğümden çok daha kötü olduğumu anladım. Gerçek şuydu, bacaklarım tükenmişti. Atlarda sıkça görülür. Ama erkeklerde nadiren. Ne olduğunu tam açıklayamıyorum. Ama kaslar iradenin yönüne uymayı reddediyordu. Bacaklarımın yürümeyi yeni öğrenen bir çocuğun bacakları gibi dağıldığını fark ettim. "Inkulu'ya gitmemi istiyorsan, beni taşımalısın," dedim. Ve yeniden yere yığıldım. Adamlar başlarını salladı. Nökerilerden ve taşıdıkları eski halatlardan bir kum çöpü yapmak için çalışmaya başladılar. Onlar çalışırken ve sohbet ederken, vadinin sol kıyısına, yani yukarı çıkarken sola düşen kısma boş boş baktım. Mahudinin adamlarından bazıları oraya gelmişti. Yer dik ve tehlikeli görünüyordu. Ama nasıl başardıklarını anlıyordum. Düşüncelerim yavaşça takip etti. Kaçış niyeti olmadan, sadece zihnimde tutmak için. Sağ yol, havuzun dibinden uzun bir rafa uzanıyordu. Ardıç topağı, sonra kolay bir baca, sonra iyi bir el ve ayak tırmanması. Ve son olarak kolay bir eğimle açılan çıkıntı, en üst sıraya. Bütün bunları anladım. Çünkü mahkum bir adam, iskeleye giderken evlerin pencerelerini sayar. Kum hazırdı ve adamlar bana işaret yaptı. Beni vadiden aşağı ve Mahudi burnundan yukarı, yeşil duvarlı başa götürdüler. Beden kondisyonlarına hayran kaldım. Beni o dik yamaçlarda taşırken hiç durmadılar. Gerçek dağ ulaşımı tarzında zikzak çiziyorlardı.
Bir saatten kısa sürede sırtın zirvesine ulaşmıştık ve plato önümdeydi. Çok ev gibi ve zarif görünüyordu. Batı ufkuna doğru nazikçe dalgalanıyor, çukurlarında odun koruluklarıyla. Uzakta duman görüyordum. Demirkırans köyünün olması gereken yerden yükseliyordu. Burası kendi halkımdı ve esirlerim temkinli ilerledi. Bunlar eski Weltcraft ustalarıydı, çıplak sırtlarda nasıl gözden kaybolunacağını çok iyi biliyorlardı. Arkal onlara kâşiflikte hiçbir şey öğretemezdi. İnanılmaz bir hızda ilerlettiler beni. Şimdi bir dere kenarı çayırından geçiyor, şimdi ormanlık bir yamaca giriyor, şimdi yeşil bir omuzun etrafından kıvrılıyordu yol. Bir keresinde birdenbire alkışladılar. Kalın bir eğrelti otu örtüsüne süründüler. Sessizce ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Aceleci değil, ama kararlı. Ağzıma kirli bir pamuk parçası sardılar. Colin ise sıkıca tutulmuş, ağızlığı takılmış ve başına bir tür çanta bağlanmıştı. Onu çene çırtıldatmaktan alıkoymak, tüm grubun gücünü aldı. Wesselsburg'a giden otobanın yakınına geldiğimizi tahmin ettim. Madencilik kasabası, düzlükte uzakta. Polis devriyeleri bu yolda olmalıydı. Geçişte risk vardı. Gerçekten de, bir atlar grubunun dingil sesini duyar gibi oldum. Bir süre hareketsiz kaldık. Ta ki keşifçiler geri dönüp kıyının temiz olduğunu bildirene kadar. Sonra yola doğru bir hamle yaptık. Karşıya geçtik ve diğer taraftaki sığınağa girdik. Zemin Letaba Vadisi'ne doğru eğiliyordu. Karayolunun tozu, at ayakkabılarının izleriyle kalıncaydı. Kendi halkıma çok yakındım, ama yine de çok uzak. Letaba'nın kayalık kanyonuna girdikten sonra daha az özenle ilerlendi. Dik bir yan kandırıya çıkıp Bulut Dağları'nın yükseldiği küçük platoya vardık. Bundan sonra o kadar yorgundum ki, uyudum. Kum yüzeyine çarpma sesleri geliyordu rüyamda. Gözlerimi bir sonraki açtığımda, bir geçitten tepelerin içindeki bir çukura giriyorduk. 1 mil ya da 2 kare düzlük vardı. Etrafı siyah kaya surlarıyla çevriliydi. Burası Inanda'nın kralı olmalıydı. Güçlü bir yerdi. Birkaç adam tüm yaklaşımları savunabilirdi. Bu buluşma konusunda Arkal'ı uyardığımı düşünsek de, girişi tutmaya hiç girişimde bulunmadıklarına hayran kaldım. Yer, toplar yükseklere getirilmedikçe geçilmezdi. Aklımda duyduğum bir hikaye vardı. Savaşta Beyers'in silahlarını Volkberg'e nasıl götürdüğü ve böylece askerlerimizden kurtardığı. Arkal da aynı şekilde mi düşünüyordu? Kuşatma mı? Birdenbire yüksek sesler duydum. Kum sertçe yere bırakıldı. Karmaşanın ortasında bilinç açarak uyandım.